Merhaba arkadaşlar. Tahzeni Dünya kanalına hoş geldiniz. Yeni yayınladığımız hikayelerden haberdar olmanız için kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşlerinizi yorumlarda bildirmeniz kanalımızın gelişip büyümesi açısından önemlidir. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi dinlemeler. Selamünaleyküm. İsmim Burhan. Sizlere uzun bir dönem yaşadıklarımdan kısaca bahsetmek istiyorum. Benim yaşadıklarımın tümü bir küp altın yüzünden oldu. Dedemin bulduğu o bir küp altın yüzünden. Tamam güzel, bir küp altın buldu. Ama nasıl bulduğunu anlatayım önce. Babaannem cinler sayesinde 4 küp altının nerede olduğunu öğrenmiş. Babaannem önceleri hiç sağlık problemi olmadığı halde 35 yaşında ani bir şekilde ölmüş. Ölüme sebep aranmaz. Vakti saati geldi mi illaki o can emanetini vereceğiz. Ancak dediğim gibi o zamanlar tabiri caizse turp gibiyken, sapsağlamken aniden ölmese inanın aklınıza bir şüphe sokuyor. İster istemez ne oldu birdenbire diye düşünüyorsunuz. Neyse konuyu dağıtmayayım. Babaannem ölmeden dakikalar önce dedeme 4 küp altından sadece bir küpün nerede olduğunu söylemiş. Ve bu bir küpü de çocuklarıma eşit bir şekilde paylaştır diye dedemi tembihlemiş. Ancak dedem altınları hep çarçur etmiş, bitirmiş. Bir kısmını dolandırıcılara kaptırmış. Bir kısmını borç harç derken dağıtmış. En son kalan kısmını da zevki sefa için harcamış. Yemiş bitirmiş. Yani babaannemin sözünü dinlememiş anlayacağınız. Şimdi ise bütün köylü geriye kalan 3 küpün peşine düşmüşler. Her yeri arayıp tarıyorlar. Bu 3 küp nerede diye. Şimdi eskiden beri yaşadıklarımdan kısa bahsedeyim. Çocukluk dönemimde musallatın ilk zamanları ufaktan havale geçirmeye başlamıştım. Uykularımda hep kabuslar görürdüm. Babaannem sürekli rüyamda bana bir şeyler söylerdi. Seni yanımıza alacağız. Sen bizim olacaksın gibi şeyler. Bir keresinde arkadaşımla dışarıda otururken sohbet ediyorduk. Önümüz dümdüz arazi. Öyle uzaklara baka baka sohbet ediyorduk yani. O dümdüz arazide bir anda mezar gibi yüksek tümsekler oluşmaya başladı. O tümseğin yükseldiğini görünce benim gözler sanki yerinden çıkacak gibi oldu. Kalbim küt küt atmaya başladı. Öyle atıyordu ki göğsüme çarpıyordu sanki. Tümsek yükselince içinden bir adam çıktı. Tövbe bismillah. O da ne? O adam çıkıp bana doğru gelmeye başladı. O geldikçe ben kaçtım. Koştum ta ki iyice yoruluncaya kadar. Soluk alamıyordum resmen. Durdum. Arkama baktım. Adam da durmuş bana bakıyor. O zamanlar çeşitli hayvanlar görürdüm etrafımda. Bazen yılan, bazen köpek. Ama bana zarar vermezdi. Sadece görünürdü. Bu adam da aynı onlar gibi. Geldi, koştu, durdu. Ama herhangi bir zarar falan vermedi. İşin garip tarafına gelirsek arkadaşım bu adamı görmedi. Ne adamı ne tümseyi. Bana şaşkınlık içinde niye koştun gittin bir anda dedi. Bir şey diyemedim tabi. Anlatsam deli gözüyle bakacak. Yıllarca sürecek olan musallat böyle ufak tefek olaylarla başlıyordu yani. Eskiden bunlar gibi şeyler yaşardım. Görünürlerdi. Ama başıma bir şey gelmezdi. Gelelim günümüze. Mesela çarşıdayım arkadaşlarla. Karşıdan bir tanıdık geldi. Selam falan, ayaküstü muhabbet, hal hatır sorma vesaire. Derken vedalaşıyoruz ve adam yoluna gidiyor. Aradan çok az bir süre geçiyor. O tanıdık dediğim adam tekrar geçiyor aynı yerden. Yanımdakilere soruyorum. Yahu şu adam az önce tokalaştığımız adam değil mi? Az önce buradaydı. Görmediniz mi falan diye. Ama arkadaşlarım yo görmedik ki yeni görüyoruz falan diyorlar. İnandıramıyorum da bir türlü. Neyse bir gün eve gidiyorum. Uzaktan evi görünce şok oldum. Evim cayır cayır yanıyor. Koşa koşa evin yanına geliyorum. Bakıyorum ki hiçbir şey yok. Ev sapasağlam duruyor. Ne yangın ne başka bir şeyden eser yok. Başıma gelecek olayları sanki önceden görebiliyordum. Ancak tarih saptayabilmiş değildim. Çünkü böyle olayları gördükten sonra bir haftaya kalmaz o olayın gerçeğini yaşıyordum. Tanıdığım, ilmine, dürüstlüğüne, insanlığına güvendiğim bir hoca vardı. Ona danışmaya karar vermiştim. Hocaya durumumu anlattım. Bana, evladım, sana zarar vermek isteyenler
ve sana yardım etmek isteyenler arasında kalmışsın dedi. Yine bir gece rüyamda kabus gibi şeyler gördüm. Bana güzel bir kadın, ben hep seninleyim. Benim burada olmamı o altınlar sağlıyor. Onlar sayesinde ben hep seninle olacağım dedi. Başka ilginç bir olaydan daha bahsedeyim. Çalışırken gece vardiyası da vardı iş yerimin. Bir gece vardiyasında eşim beni arıyor. Açtım telefonu. Sen işe gitmedin mi? İşte değil misin dedi. Öyle deyince ben şok olmuştum. İşteyim hanım, çalışıyorum dedim. Yatak odasında yatıyorsun ama dedi. Sesi titriyordu. Anladım ki yine onlar görünüyor. Yine diyorum çünkü birkaç kez oldu bu olay. Yine böyle olunca artık kayınpederi aradım. Durumu anlattım. Hanımı babasına gönderdim. Gece vardiyalarında böyle yapalım diye kararlaştırdık. Ne yapalım? En son ne yaşadım biliyor musunuz? Gece uykumdan uyandım. Uyanırken tevhid okuyarak uyandım. Tam uyanacağım sıra gözlerimi açar açmaz La ilahe illallah dedim. O an fark ettim ki yataktan 1-1,5 metre kadar havadaydım. Ben tevhid getirerek uyanınca aniden yatağıma düştüm. Allah'tan yataktı, yumuşaktı. O şekilde direkt yere düşsem kesinlikle bir yerlerimi kırmıştım. Çok şükür bir şey olmadı. Bazen rüyamda kızımı görüyorum. Kızımın aynısından sanki 3-5 tane çevremde. Ama nasıl sevinç dolu içim. Evlat işte. Ama anlıyorum ki bu görünenler de onlardan. Hocanın dediği gibi iyilerle kötülerin arasında kalmış gibiyim. Köyümüzde bir dere var. Hani filmlere konu olan dereler gibi. O varlıklar bana sanki o dereye gitmemi, oraya gidersem hiçbir sıkıntı kalmayacakmış gibi hisler veriyorlar. Hissedebiliyordum onları. Etrafımdalardı. Ezan falan okunurken tahammül edemiyordum sanki. Ezbere sure biliyorum. Okumaya başlıyorum. Başlıyorum başlamasını ama devamını getiremiyorum. Bir bakmışım başka sureye geçmişim. Yine bir gün rüyamda bembeyaz giysili bir erkek bir kadın bana bakıyorlar. Yüzümüzü görmek ister misin dediler. Evet dedim. Yüzlerini açınca korktum. Çünkü gözleri yoktu. Ama yüzleri çok güzeldi. Yine hocamın dedikleri aklıma geldi. Bunlar iyilerdendi sanki. Bana göre kırılma noktası olarak gördüğüm bir rüya var. O rüyayı anlatayım size. O rüyamda elleri kolları upuzun, simsiyah bir varlık beni bir çember içerisine oturtmuş bir şeyler okuyordu. Anlamıyordum ama. Çok yakında her şey bitecek deyip omzuma dokundu birden. Sonrasını hatırlamıyorum. Böyle rüyalar bir olayı görmem, ardından bir hafta geçmeden o olayın olması gibi şeyler yaşamak benim de ailemin de iyice psikolojisini bozmuştu. Bu böyle nereye kadar gidecekti? Bir gün ailemle oturup konuştuk. Bir hocaya gidelim, anlatalım. Bu musallattan nasıl kurtulacağımızı mutlaka bilir dedik. Size bahsettiğim hocaya gittik. O kendisinin ilminin bu gibi olaylara yetmediğini, altından kalkamayacağını söyledi. Tanıdık başka birisine yönlendirdi. Söylediği hocaya gittik. Durumumuzu anlattık. Sonra birkaç malzeme getirdi. Bakır taslar, sular, otlar falan. Benden okuduğu bardaktaki suyu içmemi istedi. İçince biraz başım dönmüştü. O arada hoca farklı bir dilde konuşmaya başlamıştı. Arapça mı desem, başka bir dil mi desem. Neyse az bir süre geçtikten sonra hoca beni uyandırdı. Kenara geçtik oturduk ve bana anlattı. Dedemin ve babaannemin birkaç olmayacak işlere bulaştığını ve onlardan sebebiyetle bana da musallat olduklarını anlattı. Hani dere var demiştim ya, beni oraya çekselerdi oradan aşağı atacaklarını söyledi hoca. Diyet olarak beni alacaklarmış. Neyse ki benim suçum olmadığı için anlaşmaya tez varılmış. Hoca benden bir keçiyi o bahsettiğim dereye götürüp kesmemi, lakin tek bir getirmeden kesmemi ve orada bırakıp okuyarak arkama bakmadan uzaklaşmamı, evime dönmemi söyledi. Ve bir muska yazdı. Onu da boynuma asmamı, kesinlikle çıkarmamamı söyledi. Hocaya Allah razı olsun deyip çıktık yanından. Muskam boynumda ama nasıl bir huzur var içimde. Uzun zamandır böyle olmamıştım. Şükürler olsun dedim. Köye varınca zaten köylük yer ya. Koyun keçi çok. Aldım bir keçi. Götürdüm derenin oraya. Hiç konuşmuyordum. Sessizce kestim keçiyi. Tekbir falan yok tabi. Hoca öyle söylemişti. Sanırım musallat olan cinler farklı dindendi.
Tekbir getirmememin sebebi buydu sanırım. Keçiyi orada bırakıp arkamı döndüm ve yürümeye başladım. Belli bir mesafeye gelince okumaya başladım. Arabaya kadar okudum. Arabaya binip dere tarafına hiç bakmadan köye doğru yola düştüm. Allah'a şükürler olsun artık kurtulmuştum. Günlerim hiç olmadığı kadar güzel geçiyordu. Sanki önceden hiç görmüyordum da yeni görmeye başlamışım gibi. Dağdan, bayırdan, kuştan, her şeyden zevk almaya başladım. Namaza da başladım. Artık günlerim o kadar huzurlu geçiyor ki önce yaşamıyormuşum diyorum kendi kendime. Benim başımdan geçenler de böyle. Dinlediğiniz için Allah razı olsun. Yine de benden duanızı esirgemeyin. Ne olacağımız belli değil. Allah hepimizi kötü varlıklardan muhafaza eylesin. Allah'a emanet olun. Hikayemiz bu kadar arkadaşlar. Eğer sizin de paylaşmamızı istediğiniz hikayeniz varsa mutlaka yorumlarda bekliyorum. Bir sonraki hikayemizde görüşmek üzere. Teşekkürler.